Birçoğuna göre çok güzel bir kadın değildi. Biraz soğuk, biraz utangaç, bir o kadar da bassızdı. Çok genç yaşta evlenmesiyle başlayıp aldatılmasıyla ve prens olan eşinden boşanmasıyla devam eden hikayesi Fransız paparazzisinden kaçarken geçirdiği trafik kazasıyla noktalandı. Tam adı Diana Frances Spencer olsa da biz onu hafızalarımıza kazınan ismiyle tanıdık. Karşınızda Lady Diana'nın hikayesi. Yes, I came from a family where there were 4 of us, so... Do you think you'll ever be queen? No, I don't, no. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts, but I don't see myself being queen of this country. BBC'ye verdiği röportajda Diana bu sözleri söylemişti. Birleşik Krallığın değil, insanların gönlündeki kraliçe olmak. Lady Diana 1 Temmuz 1961'de İngiliz aristokrasisinin tanınan isimlerinden Edward John Spencer'ın en küçük kızı olarak dünyaya geldi. Spencer ailesi kral ya da kraliçe çıkaramamış olsa da pek çok ünlü isme sahipti. En ünlüsü de Birleşik Krallığın meşhur başbakanı Sir Winston Churchill. Diana 7 yaşındayken anne ve babası aldatma ve fiziksel şiddet nedeniyle boşandı. 9 yaşına kadar evde eğitim gördü. 14 yaşındayken ailesinden aldığı ünvanla Lady Diana Spencer oldu. 16 yaşındayken okuldan ayrıldı, bale eğitimi aldı ve profesyonel bir dansçı olmak istedi ama boyu fazla uzadığı için bu hayali gerçekleşmedi. Zaten kader ona başka bir yol çizmekteydi. Londra'da yarı zamanlı bir anaokulu öğretmeni olarak çalıştığı sırada Prens Charles'la tanıştı. İkili 29 Temmuz 1981'de tüm dünyada canlı yayınlanan bir nikah töreniyle evlendi. Kraliyet ailesi için bu evlilik pek çok ilkinde başlangıcı oldu. İlk defa bir kraliyet gelini varisle nişanlanmadan önce ücretli bir işte çalışmıştı. Nişan yüzüğünü kendisi seçerek aile yadigarı yüzük takma geleneğini bozdu. Saray adabına göre prensesler çocuklarını sarayda doğururdu ama Diana Prens William'ı bir hastanede doğurdu. Diğer kraliyet ailesi üyelerinin aksine Diana halkla çok fazla vakit geçirmeye başladı. Derneklere, vakıflara, yardım kuruluşlarına ve hastanelere gitti. Yine diğer kraliyet ailesi üyelerinin aksine basında çok fazla yer almaya, duygu ve düşüncelerini aktarmaya başladı. Bunların yanında kıyafetlerindeki dekolte tercihi de kraliyet ailesinin geleneksel giyim kurallarını yıktı. Tüm bunların altında kraliyet ailesine karşı bir isyan vardı. Bu isyanın kaynağı ise evliliğinde yaşadığı sorunlardı. Charles Diana'ya karşı çok ilgisizdi. Dahası Diana'nın giderek artan popülaritesi kamuoyunda Charles'ın önüne geçiyordu ve bu durum Charles'ta kıskançlığa dönüşmüştü. Bunun öfkesiyle eşini küçük düşüren konuşmalar yapmaktan kaçınmıyordu. I've come to the conclusion that really it would have been far easier to have had 2 wives. İkilinin arasındaki sorunlar çözülmüyordu ama bu süreçte Diana bir kez daha hamile kalarak Prens Harry'i dünyaya getirdi. Eşi Charles, Diana'ya eski sevgilisi Cornwall Düşesi Camilla Parker'la sadece arkadaş olduğunu söylemişti ve Diana da buna inanmıştı. En azından inanmak istemişti ama Diana'nın bu inancı Prens Charles'ın 1992'de Camilla ile birlikte Türkiye'ye yaptığı geziyle yerle bir oldu. Kraliyet ailesi bu skandalı önlemek için uğraşıyordu ama Diana için ipler artık kopmuştu. 1995 yılında Prenses BBC'de Martin Bashir'a bir röportaj verdi ve her şeyi açık açık anlattı. Evliliğimizde 3 kişiydik dedi. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Bu röportajın ardından Kraliçe Elizabeth elden teslim edilen bir mektupla çifte boşanmalarını söyledi. İkili 28 Ağustos 1996'da resmi olarak boşandı. Boşanmanın ardından Diana'nın sahip olduğu popülarite azalmadı, aksine arttı. Prensesin Mısırlı milyarder Dodi El Fayed ile ilişkiye başlaması ise kraliyet için tam bir tehdide dönüştü. Medya ve kamuoyu ikilinin ilişkisini yüksek bir ilgiyle takip ediyordu. Diana ve Dodi El Fayed, Ağustos 1997'de çıktıkları Akdeniz tatilinden sonra Paris'e döndü. Al Fayed ailesine ait bir otelde yemek yiyen ikili, dairelerine gitmek için yola çıkacakları sırada kapıda gazetecilerin olduğunu fark etti.
Dodi ve Diana takip edilmemek için arka kapıdan çıkıp başka bir otomobille ve farklı bir rotayla eve gitmeye karar verdiler. Ancak Alma Köprüsü'nün tüneline girdiklerinde sütunlardan birine çarptılar. Dodi El Fayed'le şoförü Henry Paul kaza anında öldü. Hastaneye kaldırılan Lady Diana'dan kötü haberse sabaha karşı saat 4'te geldi. This is BBC Television from London. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. CNN Prenses Diana'nın ölümünü duyurduğunda Ellen Wright isimli bir İngiliz vatandaşının amatör kamerası kayıttaydı. Bu video Diana'nın ölümünün İngiliz halkındaki etkisini anlatan en iyi video olarak tarihe kaydedildi. Princess Diana dead. Oh, she died. Where's the remote? Oh my god. Oh my god. Just use the volume. Why can't? Diana'nın cenazesi de en az hayatı kadar kamuoyunun odağındaydı. BBC töreni 100 kamera, 300 teknisyen ve 22 canlı yayın aracıyla izleyerek yayıncılık rekoru kırdı. Tören BBC Radyo'dan 44 ayrı dilde canlı olarak yayınlandı. 10 milyonlarca insan evinden cenazeyi izledi, imkanı olanlarsa Londra'ya akın etti. Resmi rakamlara göre şehre 4 milyon kişi geldi. Yetkililer binlerce arabalık yeni park alanları oluşturdu. 400 yeni metro treni hizmete sokuldu. It doesn't matter if you're a prince or a pauper, everyone's coming to die, everyone. It's not just what you've done for us that makes us love you so, it's all the joy of who you are the friend we come to know. No. Peki bu yaşanan doğal bir kaza mıydı yoksa prenses bir töre cinayetinin kurbanı mı olmuştu? İddialara göre Lady Diana, Mısırlı milyarder Dodi El Fayed'den hamileydi ve kaza olmasaydı çok kısa süre içinde evleneceklerdi. Bu durumu öğrenen kraliyet ailesi MI6 vasıtasıyla prensese bir suikast düzenlemişti. Bu iddiaları dile getirenlere göre o gün prensesi taşıyan araç başka bir aracın çarpmasıyla yoldan çıkarılmıştı. Şoför Henry Paul'un sarhoş olduğunu öne süren raporsa tamamen düzmeceydi. Kazadan yaralı halde kurtulmasına rağmen Diana'ya özellikle geç müdahale edildiği, ambulansın en yakın hastane yerine daha uzak bir hastaneye gittiği, kaza alanının delilleri yok etmek için sabahın ilk ışıklarında yıkandığı da diğer iddialar arasında. Bu iddialar birkaç kez mahkemeye taşındı. Diana'nın uşağı Paul Burrell, 2003'te Diana'nın hayatını anlatan Kraliyet Görevi adlı kitabında Diana'nın kendisine yazdığı bir mektubu yayınladı. Mektupta Diana, "Kocam benim otomobilimde bir kaza planlıyor" demekteydi. Mahkemeye mektubun orijinal hali sunuldu ama hiçbirinden sonuç alınamadı. Prens Charles, Diana'nın ölümünden 8 yıl sonra Camilla Parker'la evlendi. Ama Camilla Parker'a prenses unvanı verilmedi. Çünkü Britanya halkının gözünde ve gönlünde hala tek bir Galler prensesi vardı. Prenses Lady Diana. Birçoğuna göre çok güzel bir kadın değildi. Biraz soğuk, biraz utangaç, bir o kadar da bassızdı. Çok genç yaşta evlenmesiyle başlayıp aldatılmasıyla ve prens olan eşinden boşanmasıyla devam eden hikayesi Fransız paparazzisinden kaçarken geçirdiği trafik kazasıyla noktalandı.